Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere etopla fonksiyonundan bahsedeceğim. Öncesinde etopla nedir, ne işe yarar ve nerelerde kullanabilirsiniz açıklamaya çalışacağım. Etopla bir veri tablosu içinde görmek istediğiniz ölçüte uyan bir aralıkta yer alan değerlerin toplamını almak için kullandığımız fonksiyondur. Fonksiyonla ilgili açıklamayı Düşey Array adlı videomda açıklamıştım. Tanımından da anlaşılacağı gibi var olan bir tabloda bir sütunda bulunan verileri bir şarta bağlı olarak toplamaya yarar. Çok büyük ve karmaşık tablolarda belirlediğimiz ölçüte göre toplam değer almak gerektiği zaman kullanılır. Şimdi etopla fonksiyonunu inceleyelim. Fonksiyona iki türlü bakacağız. Bir yazarak, diğeri ise formül paletiyle. Öncesinde yazarak bakalım. Shift eşittir diyoruz. Etopla. Aralık olarak belirtilen bölüm bakılmasını istediğimiz sütun. Yani biz müşteriye göre Şubat ayının değerlerini getirmek istiyoruz. Bu nedenle aralık ilk etapta A sütun olacak. Noktalı virgül diyoruz. Ölçüt ise bakılmasını istediğimiz değerdir. Yani müşteri. Noktalı virgül. Toplam aralığı ise Şubat ayının değeri. Yani D sütunu. Parantezi kapatıyoruz. Enter diyoruz. Formülümüzü aşağı kadar çektiriyoruz. Evet, bir kontrol edelim. Kontrolü de şu şekilde yapacağız. Veri, filtre diyoruz. Şubat ayının B müşterisini alıyorum. Toplamını alıp 338.124 filtreyi kaldırıyorum. Evet. Şimdi bir de formül paleteli yapalım. Fx diyorum. Topla. Formül paleti de bu şekilde. Aralık dediğimiz yine müşterinin bulunduğu sütun olacak. Yani A sütunu. Ölçüt P17. Toplam aralığı Temmuz'u bu sefer toplayacağız. I sütunu. Tamam diyoruz. Formülü aşağı çektiriyoruz. Evet, bir de bunu kontrol edelim. Yine B müşterisi 325.272. Evet. Etopla fonksiyonu ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere.